Hanımlar beyler 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. En doğru sağlık bilgileriyle hepinize güzel bir sabah diliyorum. Çok güzel bir gün olsun. Konumuz sağlık, her zaman olduğu gibi. Bugün sağlıklı ve estetik gülüş konuşacağız esasında. Hep diyorum ya sağlık çerçevesinde güzellik diye. Bu da yine oradan geçen bir sağlık durumu. Değerli bir hocam var. Ağız ve diş çene cerrahisi uzmanı, uzman doktor Onur Ademhan şu anda yayın konuğum. Hocam Antalya'dan geldiniz. Evet, Sıcakları da Antalya'dan getirdiniz. geldik. Sıcakları da getirdik. Burası da Havamız maşallah ısındı. aşağı kalır yanı yok İstanbul'un da gördüğünüz gibi. Burası da sıcak ama Antalya yaz tamamen geldi artık Antalya'da. Kesinlikle. Evet, güzel olsun. Güzel bir yaz olsun hepimiz için. İnşallah. Sağlıklı olsun. Bugün sağlıklı ve estetik gülüşü konuşacağız. Evet. Önemli bir, son yıllarda çok konuşulan bir, güzel bir estetik bir sağlık yani, değil mi? Böyle Hastalarımız son yıllarda mutlu özellikle dediğiniz bundan. gibi gülüşüne ve dış görünümüne özellikle önem veriyor. Dolayısıyla bizlere de bu konuda büyük işler düşüyor. Sosyal medyanın etkisi var mı bunda? Sosyal medyanın etkisi var bence. Genellikle hastalar birbirini takip ediyor. İnsanlar diğer hastanın gülüşünü görüp benim de böyle bir gülüşüm neden olmasın diye tedaviye başvurduğu çok oluyor tabii ki. Dolayısıyla gülüş tasarımı çok popüler. Son dönemlerde özellikle hastalarımızdan gelen talepler hep güzel bir gülüşe nasıl sahip olabilirim? Daha sağlıklı dişlere nasıl sahip olabilirim? Bilinçlenme de bu noktada oldukça artmış durumda eskiye göre. Peki sağlıklı ve estetik bir gülüş bir insanın hayatını ne kadar değiştirebilir? Bence %100 değiştirir. Değil mi? Hastamız tabii ki özellikle her gün aynaya bakıyor. Aynaya baktığında kendini güzel bir gülüşle görmesi, toplum içinde kendini güzel bir gülüşle ifade edebilmesi, Özgüveninin konuşurken artması. tabii özgüveninin yüksek olması, kendine olan güveniyle toplumdaki edindiği yeri de belirleyeceği için bence %100 değiştirir. Güzel bir gülüş hastanın yüzünü de tamamen değiştirir. Peki çene yapısındaki bozukluk sadece estetik bir sorun mudur yoksa aynı zamanda ciddi bir sağlık problemi midir? Çene yapısındaki bozukluklar estetik olarak problem yaratır, doğru, ama fonksiyonda da tabii ki bize bazı konularda kısıtlamalar getirir. Özellikle çiğneme fonksiyonlarının çene eklemindeki ve çene bozukluklarındaki hatalardan dolayı doğru yapılamaması sindirim sisteminde problemlere yol açar. Hastanın uyku problemlerine, uykunun konforsuz olmasına yol açar. Hastanın çene kemiklerinin birbiriyle olan konumlarının doğru olmaması son derece hastayı konforsuz bir yaşama ilerler. Dolayısıyla tedavinin erken teşhisi, erken tedavisiyle hastanın hayat konforunu arttırmak çok önemli. Tabii çok mühim. Peki implant tedavisi hakkında halk arasında en sık duyduğumuz yanlış bilgi nedir? İmplant evet. O da Evet, yaygın olarak, çok. dental tedaviler yaygın olarak başvurduğumuz tedavi yöntemleri. Özellikle diş eksikliği olan hastalarımızda implant tedavisini uyguluyoruz ve hastalarımız arasında bilinen en yaygın yanlış bilgi implant uyguladım ama vücut kabul etmedi. İşte alerjik reaksiyon gelişti. Bazı durumlarda tabii ki alerjik reaksiyon gelişebilir ama çok nadir karşılaştığımız komplikasyonlar. Olabiliyor mu ya öyle bir şey? Çok Onu nadir. duymamıştım. Titanyum, genellikle bizim kullandığımız implantlar zaten titanyum ve zirkonyum esaslı doku dostu olan materyaller ve yıllarca tıp alanında kullanılan materyaller olduğu için aslında hastanın vücut olarak da sağlığına uygun ve elverişli materyaller. Dolayısıyla alerjik reaksiyonlar bizim çok nadir karşılaştığımız olay. Benim meslek hayatımda çok başıma gelmedi. Genellikle hastaların bildiği implant uyguladık ama işte kabul etmedi. Aslında yanlış uygulamalarla, yanlış tedavi yöntemleriyle uygulamanın hatalı olması hastanın kafasında yanlış bir bilgi kalmasına sebep oluyor. Dolayısıyla doğru uygulama, doğru planlamayla yapılan bir cerrahide çok sorunsuz ve son derece başarılı bir tedavi yöntemi aslında. Peki son yıllarda diş hekimliğinde kullanılan teknolojiler, bayağı bir şeyler değişti. Aynı zamanda yapay zekadan da çok faydalandığınızı biliyorum hocam. Yapay zekayı tedavilerde çok yoğun kullanmaya başladık. Özellikle teknolojinin hızlı ilerlemesi bizim sektörümüzde de, bizim alanımızda da tedavilerin kolay, daha kısa sürede tamamlanmasına tabii ki yardımcı oldu. Teknolojiyi kullanarak aslında hastamızın tedavi konforunu ve tedavi süresini kısaltabiliyoruz. Daha konforlu bir tedaviye daha kısa sürede hastamızın erişmesine yardımcı oluyoruz. Teknolojiden faydalanarak kısa sürede yaptığımız tedavileri aynı zamanda hatasız da gerçekleştirebiliyoruz. Bilgisayar destekli tedavilerde hastamıza uygulayacağımız tedavinin komplikasyon riskini en aza indiriyoruz. Dolayısıyla daha konforlu ve daha kısa süreli tedavilere bize imkan sağlıyor. Dişlerini uzun yıllar ihmal etmiş bir kişi. Sonradan bunun geri dönüşü var mıdır? Evet, aslında bizim en çok mutlu olduğumuz, en çok başarı yakaladığımız hastalarımız uzun süre dişlerini ihmal edip
diş hekimine bir sebeple ama korkudan ama ihmalkarlıktan gelmeyerek tedaviyi öteleyerek sonrasında diş kayıplarıyla birlikte sorun yaşayan hastalarımızda başarıya kavuşuyoruz ve bu hastalardaki değişim çok daha farklı ve çok daha radikal oluyor. Hastamızın güzel bir gülüşe, tam dişsiz hastalarda özellikle hastanın hiç dişi yok. Düşünsenize birden güzel bir gülüşe sahip oluyor. Kısa sürede yaptığımız tedavilerle hastamızın çehresi ve fonksiyonu tamamen değişiyor. Dolayısıyla aslında uzun süre dişsiz kalan hastalarımızda tedavi şansı tabii ki diğer hastalarımızla olduğu kadar onlarda da oldukça yüksek başarı oranımız. Mesela implantta da 2 tane boş, görünmeyen bölgede Evet. boş yeri var. İhmal ediyor, bırakıyor. Sonra o dişlerde yerlerinden oynayıp değişiklikler olabiliyor. Mesela o farkında değil. Boşluğun uzun süre... Görünmüyor diye, değil mi? Evet, özellikle arka bölgede eğer hastamızın diş eksikliği varsa, gülüş hattında değilse zaten gözükmüyor, ben de bu dişi çok kullanmıyorum diyerek o tedaviyi öteleyebiliyor ve dolayısıyla komşu dişlerin oraya yatmasıyla bizim alanımız daralıyor ve implant uygulamasına ya da klasik yöntemlerle köprü tedavisini yapmamıza imkan sağlamıyor. Dolayısıyla erken teşhis ve tedaviye erken kavuşmak başarı oranını da oldukça yükseltiyor. Bu da çok mühim bir şey bence. Peki birisi ağız bakımını dişçiye mesela ne kadar sürede bir gitmeli? 6 ayda bir, eğer imkan varsa 6 ayda bir rutin kontrole gelmek son derece sağlıklı Temizlik olur. yapılması, değil mi? Evet, Diş taşları. genel bir temizlik yapılması, hastanın Kontrol. genel bakımı ile ilgili eksik olan bir yan var mı yok mu bunun değerlendirilmesi, alınan radyografilerle hastamızda farkında olmadığı bir problem var mı yok mu, her şey sağlıklı görünebilir ama radyografilerde biz bir enfeksiyon tespit edebiliriz. Kronik olarak enfeksiyonun orada varlığı hastaya bir problem yaratmaz ama ileride problem yaratabilecek durumları önceden tespit etmiş oluruz. Dolayısıyla 6 ayda bir ya da en azından bir senede bir kez diş hekimine başvurmak son derece yararlı olur. Ya zaten mesela diş temizliği, ağız bakımı yaptırmıyor. Üzerinden 2 yıl geçiyor. Sonra çok acılı, benim çok acıyor diyor. Ben diyor o yüzden gitmiyorum diyor. Basit tedavilerle Esasen aslında, evet. tabii ki çok acır. Çünkü o diş taşları çok birikince sanırım daha zorlu bir temizlik oluyor. Kesinlikle öyle. Basit tedavilerle aslında problemi çözebilecekken ihmal Zorlu. edip tedaviyi sonraya atmak tedavinin boyutunu da bu sefer daha zorlaştırıyor ve hastanın kısa sürede alacağı tedavi daha uzun sürelerde, daha uzun çabalarla sağlığına kavuşmasını sağlıyor. Dolayısıyla erken teşhis, yine söylüyorum, her zaman çok önemli. Çok önemli. Biz genelde bizim Önlem, hastalarımız önden yani. bizim hastalarımız genelde problem olduğu zaman, diş ağrıdığı zaman, herhangi bir ağrı duyduğu zaman Geliyor. evet ya da bir problem, görüşünde problem olduğu zaman bize başvuruyor. Aslında problem olmadan başvurup problemi erken çözmek ya da hiç problem olmadığını hastamıza göstermek onun için de faydalı olacak. Dolayısıyla 6 ayda bir ya da en azından senede bir kez diş hekimi tedavisini ve kontrolünü öneriyorum. Evet. 6 ay, 8 ay muhakkak bir Fırsat ağız buldukça kontrolü. evet, aslında rutin hayatın içine sokmak lazım. Fırsat buldukça diş hekiminden randevu alıp herhangi Ben bir bundan problem hiçbir var mı zarar yok mu görmedim. yapmakta Bunu fayda yapan var. biriyim. Hocam hiçbir zarar görmedim bundan. Tam tersine. Daha kısa tedavi süresi, daha kısa diş hekimine ayrılan süre ve maddiyat da diyebiliriz. Her şeyin önüne geçmiş oluyoruz. Dolayısıyla fırsat buldukça diş hekiminden randevu alıp kısa bir kontrol, bazen 5 dakikalık bir kontrol bile birçok problemin önüne geçebilir. Çok kıymetli bir bilgi. Buradan TV8 izleyicilerimize duyurulur. Programın sonuna geldik hocam. Kısacık sizden rica ediyorum. Evet. Bugüne kadar sizi en çok şaşırtan ve duygulandıran hikaye o minik bir şekilde anlatabilirseniz çok sevinirim. Aslında birçok Merak ettim. hastamızın hikayesi bizim için çok değerli. Yeni bir gülüş kazandırmak, yeni bir hastamıza fonksiyon kazandırmak çok değerli ama özellikle travma yaşayan hastalarımızda, kaza sebebiyle dişlerini kaybeden, çene kemiklerinde kırıklar mevcut olan hastalarımızı tekrar yeni bir gülüşe kazandırmak, onlara sağlıklı bir yemek yeme fonksiyonu kazandırmak bizi çok duygulandırıyor. Öyle bir hastam vardı. Travmadan sonra, geçirdiği trafik kazasından sonra dişlerini kaybetmişti ve ona biz yeni bir gülüş tekrar Daha kazandırdık. güzel oldu. İnanılmaz bir şey oldu ve Ya. hastanın mutluluğu, hani ben bir daha gülemeyeceğim, ben bir daha yemek yiyemeyeceğim korkusu bir anda kayboldu ve çok inanılmaz bir anda. Ne güzel. Elinize sağlık. Çok güzel. Teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok memnun olduk gerçekten. Ben de çok memnun Bu güzel oldum. bilgiler için Onur Hoca. Antalya'ya da buradan sevgiler Evet, gönderiyorum. Antalya'ya sevgiler gönderiyorum Evet, buradan. sevgiler gönderiyoruz. Her zaman beklerim. Teşekkürler. Hanımlar, beyler, 8'de Sağlık en doğru sağlık bilgileriyle devam ediyor. Hemen geri geliyorum.